Adım Mehmet Tünal, bir besteci, ses artisti, sound artisti diye geçiyor aslında ve bir programcıyım, yazılımcıyım. Buraya nasıl geldim? Aslında geleneksel sanatla başladım ben hayata. Yani 13 yaşında trompet çalarak başladım. Arkasından yaklaşık 18 yaşında Hacettepe Konservatuvarı'nda orkestra şefliği bestecilik okudum. Orayı bitirdikten sonra çok uzun yıllar tiyatrolarda orkestra şefliği yaptım, aranjörlük yaptım, orkestra aranjörüyüm. 6 yıl kadar falan herhalde bir 200 eseri falan orkestraya yazmışımdır. Görevim aslında insanların yapabilecekleri müzikleri yazmaktı temelde. İlk çıkış noktam da orasıydı. Ne yapıyordum? Yani mesela Beatles'ın konserini yapmak istiyordu orkestra. Ben o Beatles parçalarını alıp işte 40 kişilik, 50 kişilik orkestralara yeniden aranje ediyordum. Çünkü biliyorsunuz Beatles 4 kişi, 4 enstrüman var. Ben onu 40 enstrümana çevirip yeniden aranje ediyordum parçaları. İşim uzun yıllar buydu. Sonra 30'lu yaşlara doğru geldikçe ama şeyle de aram çok iyiydi. Fizikle, bilgisayarlarla falan hani çok erken yaşlarda fiziğe çok yakın hissediyordum kendimi yani. Herhalde müzisyen olmasam kuramsal fizikçi olurdum diye tahmin ediyorum. Hala da onun üzerine çok çalışıyorum. O dönemler bu ikisi böyle çok farklı iki line gibi gidiyordu, iki çizgi gibi gidiyordu hayatımda ama 30'lu yaşlara doğru yaklaştıkça biraz bu konular birbiriyle iç içe geçmeye başladı. Çünkü programcılık yeteneklerim gelişti falan. İşte onları öğrenmeye başladıkça, bilgisayarlar hayatıma girmeye başladıkça fark ettim ki aslında trompet, trombon, işte gitar bunların hepsi gibi bilgisayarda bir enstrüman ve onunla da müzik yapabilirim. Orkestra yönetip işte orkestralar, eserler yazarken böyle insanların sınırlarını fark etmeye başladım. Yani benim için sınır da o. Çünkü onların bir nefesi var, belli bir süre üfleyebiliyor. Hani nefes alması gerekiyor. Bu bile benim için bir sınırdı. Bu sınırları aşabilmek için böyle yavaş yavaş bilgisayarlara ilgi duymaya başladım. Yani zaten çok iyiydi aram açıkçası bilgisayarla. Çünkü bu notaları, orkestrasyonları da orada yazıyordum. Sonra yavaştan elektronik müziğe doğru geçiş yapmaya başladım. Ama böyle elektronik müzik dediğim zaman herkes yanlış anlıyor. Böyle hani DJ falan hip hop diyorum. Elektronik dance müzik falan gibi böyle bir şeyden bahsetmiyorum. Aslında yeni enstrüman arayışındaydım. Yani yeni sesler, yeni texture'lar, yeni trompet ne acaba? Hani yeni gitar ne falan bunlara bakıyordum. Geçişim de öyle oldu. Orada işte fark ettim ki aslında bilgisayarlarla bunu yapmak mümkün. Yani Mozart'ın yapamayacağı şeyi yapabileceğimi fark ettim. Çünkü Mozart'ın döneminde böyle bir enstrüman yoktu. O yüzden o gidip bir sesi kaydedip, değil mi? Kaydettiği sesi binlerce küçük parçaya bölüp bunların yerlerini değiştirip bununla yeni tınılar yaratamayacağını fark edince dedim ki gitmem gereken yol burası. Yani eğer hani yeni bir Mozart gibi gitti, onların yoldan, Beethoven'ın gittiği, ustaların gittiği yoldan gitmek istiyorsam buraya gitmem gerekiyor. Onların yaptıklarını yapmaya devam etmek değil. O yüzden de bu tarafa doğru iyice dönüş yaptım ve yaklaşık 3-4 yıl falan eve kapandım herhalde. Böyle çok az çıkıyordum dışarı, haftada bir gün, 2 gün falan. Ve sürekli programlama öğreniyordum. Çünkü bir taraftan da başka insanların yazdıkları programları, başka ülkelerde geliştirilen, işte bize satılan, o pazarda satılan ürünleri kullanmanın dışında da bir yol arıyordum. Çünkü özgün olmanın tek yolu böyle bir şey yapmaktı zaten. Velhasıl buradan sonra da yavaş yavaş kendi yazılımlarımı geliştirmeye başladım. Bayağı pazarda satılabilecek seviyede, üstün seviyede aslında yazılımlardı. Yani üstün demiyorum ama bana göre yani benim seviyemin üzerindeydi. Ben çünkü background olarak geldiğim yer öyle engineering, mühendislik kökenli olmadığı için benim için zorlayıcı bir alanda aslında ilk girdiğimde kodlama öğrenmek, yeniden bir yazılım yapmak falan. Daha sonra bunları alıp işte bunlarla birer enstrüman yapmaya başladım. Yüksek lisanslar, işte 2 tane yüksek lisans yaptım bununla ilgili. Orada bu konular üzerine çalıştım ve kendi yazılımlarımı üretmeye başladım. Kendi enstrümanlarımı ürettim. Dijital sanata girişim burada oldu. Temel bir aslında yaklaşım farkı var bizim ikimizin arasında. Onlar görsel sanatçılar tabii ki görselleri oluşturup daha sonra bir besteciyle çalışıp bir sonuç ortaya çıkarıyorlar. Benim yaptığım iş biraz daha farklı. Ben görsel, işitsel de bir sanatçıyım bir taraftan. Bir takım görsel outputları da var yaptığım işin. Görsel çıktıları da oluyor. Ama mesela ikisinin arasında çok temel bir fark daha var. Görsel artistler biraz daha ana odaklanmışlardır. Sadece bir ana ve onun ışığı nereden geldiğine, gölgesine, perspektifine bakarlar. Biz biraz daha zamanla ilgiliyiz. Sürecin akışıyla alakalı işler yapıyoruz. Ne demek istiyorum? Mesela ben bir ses sanatçısı olarak dediğim gibi üretim sürecinde öncelikle kendime odak olarak sesi alıyorum. Sesten yola çıkıyorum.
Ve bunu yaparken de sinyal işleme denilen bir prosesten geçiriyorum. Bu arkamda gördüğünüz aletlerin hepsinin yaptığı temel şey sinyal işleme aslında. Ne yapıyorum? Birer sinüs dalgası, en basit sinüs dalgası, matematik derslerinden de bilir herkes. Bir sinüs dalgasını alıp bu sinüs dalgasını üst üste bindirerek veya üst üste binmiş olanlardan çıkarmalar yaparak, belli frekanslarla çıkarmalar yaparak yepyeni sentezleme teknikleri kullanıyorum. Bir sentezciyim yani temelde. Yaptığım şeylerin en kökünde bu var. Sentezleyerek bunları, ki bunların adı da o yüzden sentezleyici, Türkçesi synthesizer'lar. Bu synthesizer'lardan faydalanarak yeni sesler üretiyorum ve bu ürettiğim sesleri de bir görsel output verebilecek bir şeye bağlıyorum. Ne bu? Osiloskop. Osiloskop bu görsel sanatın başlangıcıdır aslında, temelidir. Buradan çıkmıştır. İlk görsel artistler orada var oldular. Ve bu görsel sonuçları almak için dediğim gibi şöyle bir yol izledim kendi sanat yolumda. Bir ses dalgasını, sinüs dalgasını X ve Y düzlemlerine gönderip bunları arasında bir korelasyon yakaladım. Bir dans ettirdim onlara. Bunu yaparken de onların aslında temelde dalga formunu çok da iyi bildiğim için onlar arasındaki ilişkileri birazcık zorladım. Ne yaptım? Bir sinüs dalgasını yolladım, bir tanesini daha yolladım ama aralarında çok ufak bir gecikme koydum. Bu böyle mili saniye, yani milisaniyenin de altında nano saniyelerde gecikmeler koydum frekanslara. Ve bunlar tabii ki zaman içerisinde birbirleriyle gecikme olduğu için dans etmeye başladılar. Bir korelasyon. Bunu 1000 tane dalgayla yaptığımı düşünün ve bunu X ve Y düzleminde yaptığımı düşünün. O zaman kendileri arasında bir dans başladı. Ve bunları gözlemledim. Yani bu bir tasarım değil aslında. Bu bir gözlem. Bu çok ayrılıyor. Yani görsel sanatçılar bunu tasarlıyor. Ben aslında gözlemliyorum. Sonra bu gözlemi kaydedip bunu alıp bundan estetik bir sonuç çıkarıp gözlemime aslında bunu sundum. Ve bunu yaparken de teknolojiyi kullanmıştım. Teknoloji burada çok önemli bir faktörü var. Teknoloji benim bu gözlemi yapmamı sağlayan temel araç oldu. Ve insanlara buradaki muhteşemliği, buradaki mucizeyi gösterdi. Çünkü bu bir mucize, bu bir gerçek. Yani orada bir şey oluyor gerçekten ve ben onu gözlemleyip sunuyorum gibi. Tabii ki araç gereç kullanıyorum. Yani işte arkamda hepsi duruyor. Onları da çok seviyorum falan. Ama kullandığım temel şey tutku. Ve tabii ki yani temelde tutkuyu kullanırım. Neden böyle bir şey söyleyeyim size. Çünkü bu arkamda gördüğüm cihazları çok pahalılar. Bunları almak için yıllarca çalışmam gerekti ama bunları alamadığım yıllar da vardı. Ne yaptım ben biliyor musunuz o zaman? İşte şu arkamdakine çok benzer bir synthesizer'ı çok satın almak istiyordum. İnternete girdim. Onun devre haritalarını indirdim. Çünkü açık source'tu. 40 sayfalık falan bir şey indirip nasıl devrelediklerine baktım. Ve onu kodladım kendime. Dijitalde onun bir versiyonunu yaptım. Kullanabilmek. Çünkü çok istiyordum kullanmayı. Yani o yüzden tabii bunu yaparken fark etmediğim bir şey oldu. Çok ciddi bir bilgiye sahip oluyorsun zamanla. Bunlar nasıl çalışıyor, aralarında ne gibi bir ilişki var falan. Yani tabii ki bir takım yani araçlarım hep değişti. Ama aracın temeli kendi içimden gelen tutkuydu. Yani onu böyle de yapabilirsin, böyle de. Yani bunu satın da alabilirsin, almadan da yapabilirsin. Kendin de bir yol bulabilirsin bunu yapmak için. Ki ben öyle yaptım. Sonra o bulduğum yol benim bunları almama neden oldu. Çünkü o bilgi bunları sonra ileride satın almamı gerektiren şeye neden oldu. Çarpıcı oldu yani. Ya ben şimdi orada birkaç tane böyle tartışmamız oldu. Birkaç sanatçı arkadaşımla ve çok farklı düşünüyorum ben onlardan. Şimdi dijital sanat eserlerinin satışına geleceğiz muhtemelen ama bunun etkisi nasıl oldu? Heyecanlandırdı herkesi işte ve hemen orada bir şeyler satabileceklerine inandılar ama gerçekle yüzleştiler bence. Gerçekte bir sanatçı normal hayatta da bir değeri varsa onun dijitalde de bir değeri vardır. NFT pazarında da bir değeri vardır. Bu değişmez. Analogtur bunlar. Analoji birbirine benzerleridir yani. Ve sen eğer bir sanatçı olarak zaten İstanbul'da, zaten dünyada eserler satmayı başarabiliyorsan ki benim işte burada arkamda oynayan eserlerden bir tanesi daha NFT bu kadar hype olmadan Amerika'dan birisi gelip Instagram'a yazıp hani eserin altına da girip bakabilirler. Ya çok güzelmiş, sana nasıl ulaşabilirim deyip bunu satın aldı. Ve aynı fiyata, çok ilginçtir, aynı fiyata NFT'de de satıldı başka birisine. Tam aynı fiyata yani. Ne $2000 üstüne ne aşağısı, tam aynı fiyata satıldılar. Bu demek oluyor ki aslında sen bir artist olarak
yaptığın şeyin arkasındaysan ve gerçekten değerli şeyler çıkarıyorsan ortaya, bu her yerde değerlidir. Bu şu demek değil. Burada hiçbir şey yapamıyorsun ama gittin NFT'de patladın. Öyle bir şey yok. Yani bu bir hayal. Birçok sanatçı öyle olacağını düşündü. Koşturdular oraya, ceplerinden para harcadılar. Ki bu çok konuşuluyor. Bizim kendi gruplarımız var. Yüzlerce dolarlar verip hani gaz fiiller ödeyip işte kendilerini oraya mintlediler falan ama hiçbir eserleri satılmadı. Satılmayan çok var. Zararla çıkan var. Kazanacağım diye girip. Çok oldu. Ama değerli artistler yine satıldı. İşte en çok tanınanlardan birisi dijital artistler, Refik Anadol. Orada da satıyordu. Zaten gerçekte de satıyordu falan. Hani fark etmedi aslında. Burada kendi fikirlerimi söyleyeceğim. Öncelikle bu böyle olmadığını düşünen bir sürü sanatçı olabilir ama bence değerini belirleyen şey bizzat sanatçının ta kendisi. Öncelikle. Onun hayatı, onun süreci, sanatta geldiği nokta, onun ne kadar ısrarcı olduğu yaptığı şeyde, onun serüveni. Biz burayı çok kaçırıyoruz bence. Sürecin ta kendisi. Yani başladığı nokta, geldiği nokta ve bunun arasındaki ilişki. Eğer bir artist yaptığı işin arkasında durmuyorsa, sürekli fikir değiştiriyorsa, bunu ben de yaptım, birçok sanatçı da yaptı. Birçok fikir değiştiriyorsa, bir onu yapıyor, bir bunu yapıyor, bir oradan bir sonuç veriyor, bir buradan. Ve yaptığı şey de araştırmacı değilse, onun arkasından gitmiyorsa, ısrarla, bunu kolektör de görüyor. Yani bakıyor ona ve görüyor. Onlar da sanattan sonuçta anlıyorlar. Aldığı şeye, yatırım yapacağı şeyi iyi araştırıyorlar ve bakıyor ki ya sanatçı kafası karışık. O zaman değeri düşüyor. Eğer sanat çok ısrarcıysa yaptığı şeyde ve hayır bu böyle ben kendi işimden örnek vereceğim bu yaptığım şeyden. Ben bunda uzun yıllardır ısrar ediyorum mesela. Yani çok da estetikte görünmüyor baktığın zaman böyle wow ne kadar böyle güzel işte ne bileyim çok ünlü görsel artistlerin yaptığı işler gibi görünmüyor işlerim. Ama bir alıcı buluyor olmasında bir sebebi var. Çünkü ısrar ettim. Yani bu benim çok heyecanlı oldum. Yani nereden ısrar ediyorum? İşte fiziğe olan bir ilişkim var, yazılıma olan bir ilişkim var ve bunu böyle baktığınız zaman kodlarında görebiliyorsunuz takip ettiğinizde ve özel bir sonuç çıkıyor ortaya. Unique bir şey, benzersiz. Örneği pek yok. Olmayan bir şey çıkartıyorsunuz sonuçta ortaya. Ve bu şey gibi yani böyle derin sularda yüzüp en derinden bir fikri alıp çıkartmak gibi bir şey. Onu yapmadığınızda yüzeysel şeyler yani popüler şeylerin peşine koştuğunuzda da değer düşüyor. Tamamen böyle belirleniyor. Özgünlüğü aramak lazım. Benim hep çıkış noktam orasıydı. Nasıl daha özgün olabilirim? Kaldı ki yani hani dedim ya birçok synthesizer markasının veya birçok şeyin ürettiği yazılım markasının ürettiği yazılımları bile satın alıp onların bile içinde bulunan default soundları kullanmamak için çok çabaladım. Kendi yazılımımı üreteyim ki özgün olayım. Nasıl olabilirim ki başka dedim. Zaten bu üretilen ürünü bir başkası da kullanıyorsa ve o da bir aynı şeyi yapacaksa bu beni özgün yapmayacak. Ben araştırmacı olmak zorundayım bu konuda deyip yola böyle çıktım. Bence birinci ve en önemli şey özgün olmak. Yaptığı şey. İkinci şey ısrarcı olmak bunda. Yani bundan vazgeçmemek ve sürekli gelişim kaydetmek ve bunda da sabırlı olmak. Üçüncü söyleyeceğim şey de sabretmek zorundalar. Hiç asla şey gibi görmemek lazım bu işi yani. Bir yılda olacak, 2 yılda olacak falan değil. Bir ömür koymak gerekiyor açıkçası ortaya. Birçok yol vardı geçmeniz gereken. İşte küratöre geçmen lazım. Onunla aran iyi olacak ki o seni bir yere götürecek. O yüzden ilişki, network ağ kuracaksın onlarla. Sonra işte galerilere götürecek o seni falan. Oralarla bazı anlaşmalar yapacaksın falan gibi böyle şeyler var. Yani zorluklar var. Bence dijital dünyanın avantajı şey oldu. Yani herkese ulaşabilir bir platforma dönüştü ki işte Instagram bence en büyük şey yani. Şu anda dijital sanat pazarı gibi bir yer orası biliyorsunuz. Hele ki görsel artistler için sürekli output çıkarıyorlar biliyorsunuz orada. Bir takım eserlerini yüklüyorlar oraya. O yüzden çok büyük katkısı oldu bence. Galeriler böyle tabii şeyler, geleneksel yaklaşımlarda hala bulundukları için hep böyle bir adım geriden takip ediyorlar her şeyi bence. Hatta bayağı geriden takip ediyorlar. Yani bu işte bizim biliyorsunuz bir Deartüm'de girişimimiz var. Deartüm'ün temel çıkış noktası da burası. Aslında bir tür dijital galeri orası yani. Eserini koyuyorsun ve pazara açıyorsun, kiralayabiliyorsun, satabiliyorsun. Mesela eseri kiralama kavramı eskiden de vardı ama hani bu şekilde değildi. Şu anda birçok sanatçı bizim platforma eserlerini yükleyebiliyor ve yüklediği eserleri kiraya verebiliyor. Satmıyor haklarını. Ya da isterse satıyor. Ya da satın alan kolektör de kiraya verebiliyor. Aynı şekilde. Bunları böyle geriden takip ediyorlar.
İlginç değil mi? Benim gibi bir artistin gelip de bir galeri kurması. Yani neden bir sürü galeri varken bunu düşünüp de yapamamışlar ya da yapmamışlar da bizim gibi işte Hakan Yılmaz'la benim gibi bir artist bir yere gidiyor ve böyle bir fikri ortaya atıp kuruyor. Böyle Deartüm gibi bir markayı. Bunun çıkış noktası da buradan geliyor. Çünkü biz ikimiz de dijital artisttik. Ben ses tarafıyla ilgileniyordum çoğunlukla. O görsel bir yere geldik. Güzel projeler çıkardık. Sonra dedik ki ya bunları nasıl şey yapabiliriz yani arşivleyebiliriz falandan yola çıkıp Deartüm'ü kurduk. Geriden takip ediyorlar. Bizim gibi insanlara yatırım yapmaları lazım. Yaptıkları hata orası. Sadece o anda kazanacakları gelire odaklanmamaları lazım. Bizim gibi derken hani ben gibi olmak zorunda, yani birçok artist var. Ben bana yatırım demek istemiyorum yani. Daha çok şey demek istiyorum. Bizim gibi böyle tutkulu artistleri bulun, onlarla konuşun ve onların fikirlerini dinleyin ve onlara yatırım yapın yani. İleriye götürecektir onlar bizi çünkü. Yani şimdi şöyle diyeyim, ben tabii çok fazla müze işi yapan da bir artistim. Özellikle son zamanlarda. Ve hepsi çoğu global zaten. Global olmasının da temel nedeni Türk artistlerin çok başarılı olması. Bunun birçok sebebi var. Ben yurt dışına gittiğimde bana soruyorlar. Yani nasıl bu kadar çok Türk artist çıkıyor? Çok iyi mi eğitim var diyorlar. En çok sordukları şey bu. Ne oluyor sizin ülkenizde? Bunu gerçekten sordular. Ne oluyor İstanbul'da diye yani. Ben de dedim ki çok böyle şey bir yerdeyiz biz. Hani ne tam batılıyız ne tam doğuluyuz. Ortadayız. Ekonomik olarak da çok çalkantılı ya, in çık. Yani böyle tam bir survivor'ız yani burada artistler. O yüzden sınırlarını zorlamak zorundalar başarılı olabilmek için. O sınırları zorlama şeyi bazı şeyleri kırıyor. Şimdi Avrupa'daki artistlere bakıyorsun. Adam işte en basiti pandemi dönemi mesela. Pandemi döneminde hepsinin hesaplarına her ay 5'er bin euro iniyordu. Alıyorlardı onu, PlayStation oynayıp takılıyorlardı belki. Ama Türk artistler ne yapmak zorunda kaldı? Daha çok çalışmak zorunda kaldı başarılı olabilmek için. Bütün dünyaya açılmaya çalıştılar falan. Bence bu başarı getirdi. Türk artistler dünyada gerçekten rüzgar gibi esiyor şu anda. Birçok büyük projede ben çalışan artistleri tanıyorum çünkü. Çok önemli işler yapıyorlar şu anda. Ben de kendim şu an hem Dubai'de hem başka yerlerde birçok dijital sanat müzesinin bizzat içindeki önemli projeleri yapıyorum. Onlarla çalışan artistlerden birisiyim. Tabii yani dijital sanatın geleceğine bakmak için geçmişe bakmak lazım bence. Geçmiş aynası geleceğin. Geçmişte neler olduğunu bence dijital sanatçıların çok dikkatli izlemesi gerekiyor. Biraz bir şeyi görüyorum. Tabii ki bugüne doğdukları için iPad'le büyüyorlar, işte VR gözlüklerle büyüyorlar. Sanatı burada yapıyorlar. Çok doğal bu. Hiçbir sorun yok. Müzisyenler için söyleyeyim, dijital audio workstation'larla çalışıyorsunuz. Bu da tamam. Ama bir enstrüman çalmalısınız. Onu hissetmeniz gerekiyor. Ya da geçmişe bakıp geçmişteki ustaların neler yaptığını, o estetiği takip etmeniz lazım. Orayı yakalamanız gerekiyor bence. Onu da bugünün içine taşımanız lazım ve geleceğe taşımanız lazım. Gelecekte ne olacak? Çok basit aslında ne olacak. Şimdi connection hızı gittikçe gelişiyor. 5G gelmek üzere. 5G'nin gelmesiyle beraber tabii ki net art dediğimiz internet sanatları gelişecek. Bu şu anki bulunduğumuz sanatın dışına taşmaya başlayacağız. Sanat o fiber optik kablolar içinde yapılmaya başlanacak yakında. O iki bilgisayar arasındaki bağlantıda sanat yapılmaya başlanacak. Tabii çok daha gelecekte bambaşka şeyler olacağını da biliyorum ama hani oralarda zorlu konular biraz daha, yani kuantum sanatları çıkmak üzere. Burada da biraz araştırmalar var. Okursanız bulursunuz. Kuantum müzik, kuantum duality ve bundan dolayı çıkacak yeni internet bağlantıları ve bununla çıkacak yeni sanat türleri çıkmak üzere. Oralarda da araştırma yapan çok güzel genç artistler görüyorum dünyada. Yani web art yapan, net art yapan falan insanları. Gelecek biraz orada olacak. Sanat biraz böyle Instagram'ın falan bu yeni içinde bulunduğumuz dünyanın sebebiyle estetiğin içine sıkıştı. Böyle yani güzel görünüyorsa sanat oldu. Yani çok güzel görünüyorsa, formalistse işte bunu aşalı biz çok oldu. 100 yıl, 200 yıl oldu. Yani güzel görünmek zorunda değil bir sanat eseri. Ama öyleymiş gibi algıladık. Çünkü hepimiz öyle davranmaya çalışıyoruz. Hayatımızın en güzel yerlerini göstermeye çalışıyoruz ya. Bu sanata da etki etti. Ve oraya sıkıştı. Alt metnine kimse bakmıyor. Gerçekten neyi araştırmış bu adam? Neyi ortaya çıkarmış? Neyin peşinde koşmuş? Veya nasıl bir derdi var ve onu anlatıyor? Bakmıyoruz mesela. Sadece güzel görünüyor mu? Güzel duyuluyor mu? Polish mi? Çok mu güzel görünüyor? Tamam. O zaman yeterli. Çok iyi sanat oluyor. Ama arkasına okuduğunuz zaman bomboş eserleri ben çok görüyorum. Çok yani anlattığı ve gösterdiği şey arasında bir ilişki de yok. Hiçbir şekilde.
Hiçbir ilişki görmüyorsun. Diyor ki paralel universe diyor. Tamam da yani ne alakası var şu an bu sonuçta bu paralel universe'ın? Bundan etkilendin mi? Bunu okuduğunda ilham mı aldın? Bunu sadece bir marketing unsuru olarak mı kullanıyorsun yoksa bu bir Tenet filmi gibi bir hayal mi? Yani entropi anlatıyor ya Tenet'te. Aslında tam da öyle değil Tenet filmde olduğu gibi. Biraz hayal unsuru. Buradan ilham alarak yapılıyor ya bunlar. Öyle mi sonuç? Çünkü öyle gibi gözüküyor. Yani öyle değilmiş gibi gözüken çok iş var ama hani öyle gözüküyor. Bunlar nasıl yargılanıyor onu söyleyeyim dünyada. Bunları aslında sadece birkaç çevrendeki dostun seni alkışlar. Biraz inanan, konuyu bilmeyenler alkışlar ama 5 yıl sonra aslında söylediğin şeylerin gerçek olmadığı ortaya çıkar. İnsanı eğlendirmiş olursun sadece. Yaptığın şey o olur.